Şu an dünyanın en çirkin açısı ve sana neyine araba videosu çekmek, senin neyine araba, sinirim bozulmadan videoya geçiyorum. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir, umarım gününüz güzel geçiyordur. Kahvemi aldım, sarı giyindim, en sevdiğim rengi ve sizinle biraz konuşmak istedim. Çünkü bu aralar çok böyle, nasıl diyeyim, doluyum. Hani bir şey hakkında doluyum ve sizinle böyle konuşmak istiyorum. Böyle saçma salak şeyler konuşmak istiyorum. Şu an bu videoya başladım ya. Aklımda hiçbir şey yok şeyle alakalı. Okay. Şu an konuyla alakalı hiçbir fikrim yok. Ne konuşacağız, ne edeceğiz ama kahvemi aldım. Konu birazcık kendini getirecekmiş gibi geliyor. Şu an kadın da bana bakıyor. Neye bakıyorsan. Neyse. Okey arkadaşlar, konumuz ilişkiler. İlişkiler hakkında konuşacağız. Saçma salak bir ilişki şeyim olduğu için ilişkiler hakkında konuşacağız, tamam mı? Şimdi. Oh my god, what is that? Oh my god, what is that? Kadın bana bakıp duruyor. Neden bakıyor hiçbir fikrim yok ama hala bakıyor. Okey, biz konuşalım. Onlar rahatsız olmayalım. Bu benim için bir challenge olacak. İnsanlar bana bakarken konuşacağım, tamam mı? Bu benim için challenge. Aslında bunu hala bakıyor kadın, kafayı yiyeceğim. Neyse. Bugün şeyi konuşacağız. Yani ilişkilerde her zaman böyle yapılan, her zaman bir sorun yaratan bu geçmiş. Karşındaki insanın geçmişi veya birinin geçmişi. İlişki yaşayacağın insanın geçmişi. Yani bazı insanlar buna çok takılı kalıyor. Bunu her ilişki boyunca insana hatırlatıyor. Karşıdaki kişi hatırlatıyor. Yani sen böyle her konuşmalarında, her tartışmalarında, yani sen zamanında böyle yapmıştın zaten. Sen zaten böyle birisin. Yani bunu yaparsın zaten. Hani geçmişinde yaptığı ve her tartışmada böyle önüne sürdüğü şeyler vardır herkesin. Ama ben buna asla katılmıyorum. Şöyle diyeyim. Evet, geçmiş bir yere kadar alakalıdır. Geçmiş bir insanın bir yerine kadar alakalıdır. Ama bana sorarsanız gerçekten benden öncesi hiç önemli değil o insanın. Kimlerle buluştu, kimlerle ilişki yaşadı veya günde 90 kişiyle mi buluştu veya başka bir şey mi? Yani tamam, sorgulanması gereken belli başlı şeyler kesinlikle vardır. Sorgulanmalı da. Ama ya böyle şeyler kesinlikle bana saçma geliyor. Geçmişe takılı kalmak, geçmişle yaşamak, geçmişle ilişkili kurmak. Çünkü yani sen bir insanın, ne bileyim, bir insanla bir yola giriyorsun, bir insanı tanımaya çalışıyorsun. O insanın geçmişe takılı kaldıktan sonra. Çünkü bu insan hep yıpratır, hep önüne bakamazsın bir şekilde. Her seferde şey düşünüyorsun, geçmişte bunu yapmıştı bana, bunu şey yapmıştı. Böyle yaşanmaz ki. Çıkıp ne bakıyorsun diye demem, şu kadar kaldı. Şu kadar. Ya gerçekten böyle. Falan bakıyor kadın. Neyse. Bir Duygu Özaslan olamam. Duygu Özaslan videomu şuradan izleyebilirsiniz. Bir Duygu Özaslan olamam zaten tabii ki de. Ama tabii ki de bir ilişkide her zaman siz önemlisiniz. Tabii karşıdaki kişiye beslediğiniz duygular, karşıdaki kişiyi önemsediğinizi her zaman gösterin ve gerçekten bunu gösterin. Böyle bunları konuşuyorum ama bu kesinlikle kendi düşüncelerim bu arada. Bunları siz kendi ilişkilerinizde nasıl diyeyim, yürütürsünüz. Kendi ilişkilerinizde bunu benimsersiniz. Kesinlikle sorumluluğu almıyorum. Kesinlikle bu benim böyle birazcık günlüğüm gibi, ses kaydım gibi. Hani Split filmini izlediyseniz, bu 24 farklı kişiliği olan adam. O bile hani böyle şey yapıyordu ya, kamera karşısına geçip kendisi konuşuyor. Onun gibi bir şey. Böyle deyince de 24 farklı kişiliğim falan olduğunu düşüneceksin ama yok. Yoksa var mı? Abi, Poyraz'ın bir tane şeyi var. Poyraz Ünal. Ya takip ediyorsanız. Deli ile Sohbet diye bir tane podcast değil mi? Deli ile Sohbet gibi videoları var. Onun gibi hissediyorum şu an. Gerçekten asla videonun konusu yok. Gerçekten random şeyler konuşuyoruz falan. Aklıma ne eserse. Çünkü bu aralar doluyum. Bu aralar gerçekten doluyum. Yani
psikolojik olarak yıprandım. Gerçekten ben stres yaptığımda böyle cildimi falan vuruyor bakın. Böyle kaşınıyorum. Ellerim bakın, avuçlarım, şuralarımı kaşıya kaşıya gerçekten şey yaptım. Mesela buraları. Ya bunlar sıcaktan da oluyor. Benim sıcağa gerçekten böyle cildim çok hassas. Çocukluktan beri ben her yaz her yerim böyle şey gezerim. Yara. Her yerim yara halde gezerim. Bu sıcakların acilen bitmesi gerekiyor. Gerçekten Ekim'e gireceğiz ve bu sıcaklar ne? Ne? Bakın. Benim gibi geçmişe takılı kalmak. Bunu aşamıyorum. Ama çok önemli bir şey gerçekten. Hani ilişkilerde gerçekten yapılmaması gereken şeylerden bir tanesi de bu. Hani geçmişte tabii ki de adam mı yaraladın? Ne bileyim bir şeye mi karıştı? Karşındaki kişi veya bir şeyler mi kullandı? Bu bir hapta olabilir, başka bir şey de olabilir. Bir şeyler mi kullandı? Tabii ki de bunları soracaksın ve bunları öğrenmek zorundasın. Hani alkolik problemlerim mi var? Bunlar çok önemli şeyler ama benim bahsettiğim şeyler bunlar değil. Gerçekten bahsettiğim şeyler bunlar değil. Hem ilişki öncesi, ilişkinin başlarında yapılan bir şey bu. Hem de ilişkinin devam sürecinde yapılan bir şey bu. Ve insanı gerçekten çok yıpratıyor. Yani sizin yerinizde olsam bunu yapmazdım. Ufak bir sistemim var. Ama kendi yaptığım bir hata da olabilir bu. Çünkü öncesinde bu Türkçe kanalımın konsepti farklıydı. Türkçe kanalımda reaksiyon videoları çekiyordum ve Türkçe kanalımın çoğu yabancı insanlardan oluşuyor. Şu an konseptimi değiştirdiğim için birazcık tabii ki izlenmeler düşük veya başka bir şey. Çünkü yeni insanlara alışmaya çalışıyorum şu an. Lütfen izleyin. Çünkü yeni insanlarla konuşuyorum, yeni insanlarla tanışmak istiyorum. Onlarla böyle konuşmak, dertlerimin dinlenmesi ve onların dertlerini dinlemekle birlikte böyle çözüm üretmek istiyorum. Türkçe kanalı böyle biraz her videomda da söylediğim gibi birazcık kişisel günlüğüm gibi kullanıyorum burayı. Kendi günüm nasıl geçiyor veya bir yere gittim mi? Mesela geçen arkadaşlarımın dış fotoğraf çekimlerine gitmiştim. Orada da vlog çektim mesela. İşte aklımda yoktu. Aklımda yoktu. Mesajlaşma olayından da bahsedelim. Bugün Batu'nun bir videosunda gördüm mesajlaşma olayı. Bu flört ettiğin veya sevgilin sana her dakika mesaj atması olayı. Sizce her dakika mesaj atmalı mı bir insan size? Veya başka bir şeyle. Bunu tartışalım ilk önce. Şöyle bir şey var. Bir insan 7/24 sizinle mesajlaşamaz. O insanın da kendi sizden önceki hayatı vardı. Kendi sizden önce yaptığı rutinleri vardı ve kendi sizden önce yalnız başına yapmak istediği şeyler vardı. Anladınız mı? Bunları bir düşünelim. Bunu bir yere koyduk ve şimdi size geçiyoruz. Sizin de öncesinde yapmayı sevdiğiniz, kendi başına yaptığınız şeyler vardı ve şöyle zaten günün çoğunluğunda insanlar çalışıyor ve gerçekten yoğun çalışan insanlar var. Bunu istemek çok bencilce. Bunu isteyemezsiniz. Onu geçtim, işi, her şeyi bir kenara geçtim. O insanın ilişkiye bakış açısı öyle değildir. Mesela o insan, nasıl diyeyim, mesajlaşmaktan çok konuşmayı seviyordur. Arayıp konuşmayı seviyordur. Veya hani sözlerden çok action'ı seviyordur. Tabii bu söz ve action olayı bir yarı yarıya olması gerekiyor. Hani hem sözde hem action'da olman gerekiyor. Hem hep action olmaz. Dediğim gibi hani bu kimseden size 7/24 ilgi göstermesini, evet ilgiyi herkes sever. İlgiyi gerçekten herkes sever. İlgi görmesini ister ki hani karşındaki kişi gerçekten bir şeyler hissettiğin biri ise gerçekten ondan ilgi görmek istersin veya normal zamanda da insanlar ilgiyi çok sever ve ilgi görmek isterler. Ve ilişkiden de bunu isterler zaten. Ama yani gerçekten bir insanla sizden 7/24 konuşmasını ve mesajlaşmasını ve evet şu olay da var. Hemen mesaj böyle. Mesaj attığında böyle 5 dakika içinde hemen mesaj atma olayı herkes ister bunu. Ama gerçekten şunu düşünmelisiniz. Herkes sizin gibi değil. Veya karşınızdaki kişi X kişisi Y kişisiyle aynı değil. Y kişisi Z kişisiyle aynı değil. Herkes farklı. Hani stik yaklaşıyormuşum gibi geliyor bana ama duygular içeri girince tabii ki öyle olmuyor. Ben de çok duygusal bir insanım. Yükselenim yengeç mesela. O yüzden duygular içine girince insan böyle şey oluyor. Olmaz, bunu kabul etmiyorum. Onun işi olamaz. Bana 7/24 ilgi göstersin veya onunla konuşmak istiyorum falan. Ama bir yere kadar arkadaşlar gerçekten hani bunu dile getirmek, bunun üstünden insanlığı şey yapmak her iki şekilde insanı çok yoran bir şey.
Yapmayın. Bugün ne konuştuk? Geçmişe takılı kalma ve mesajlaşma olayıydı. İki en önemli şey. Bunu asla böyle bir şey demeyi kesmem lazım. Kafayı yiyeceğim şimdi. Bu ilişkinin dinamikleri gibi düşünün. Her ilişkide olması gereken ve ilişkide sorunlar yaratan şeyler. Ama ilişki insanı yormamalı. İlişki insanı down etmemeli. O günün böyle kötü geçmesi bir ilişkide o karşındaki kişiye bağlı olmamalı. Yani her şey konuşularak çözülür. Ama bu tartışma değil. Tabii ki de tartışacaksın. Tabii ki de hani bu ilişkiye baharat katma olayı var ya. Böyle tartışalım falan. Ama hani bu tabii ki de arada olacak ama asla olmamalı. Yani nasıl diyeyim? Böyle sık sık olmamalı diye düşünüyorum. Çok aptalca konuşuyorum. Gerçekten artık susmam gerekiyor. Kendinize çok iyi bakın. Benimle vakit geçirdiğiniz ve arabada benimle sohbet ettiğiniz için teşekkür ederim. Şu kadın hala bakıyor mu? Hayır, bakmıyor. Gitti. Ama az önce şöyle bakıyordum. Falan. Ne yapıyor bu adam diye. Okay. Go chill. Öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bye bye.